Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda görmüş olduğunuz bu güzel hırkanın yapımını anlatıyorum. Bu modeli DM'den o kadar bana gönderdiniz ki artık bir an önce anlatmak istedim sizlere. Yine kendi tarzımda sade, şık bir şekilde. Modelin ölçüleri 1-1,5 yaşa uygun. Model için 1,5 yumak ip kullandım. Şiş numaram 3,5, tığ numaram 3. Nakış kısmında da iki renk kullandım. Siz dilediğiniz renklerde nakış yapabilirsiniz. Ben arta kalan ipliklerimi kullanıyorum. Yine aynı şekilde bebe yünü onlarda. Modelin ölçülerine bakalım. Uzunluk 30 santim. Genişlik 26 santim. Kol uzunluğu 19 santim. Kol genişliği 9 santim. Yaka genişliği ise 11 santim. Modelin arkası bu şekilde. Yapılışına geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlerden ricam videomu beğenip yorum bırakarak kanalıma abone olarak bana destek vermeniz. Desteğiniz her zaman benim için çok önemli. Çünkü buradaki emeğimin karşılığını da bu şekilde alıyorum. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Yapılışına geçelim. Bir yaşa uygun ölçüleri. Video sonunda da diğer yaşlara nasıl uygulayabiliriz anlatıyor olacağım. Modele 2 yumak ip temin ederek başlıyoruz. Anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. 100 gram 250 metre. Renk numarası ise 1873. Modele klasik ilmek atma tekniğini kullanarak 49 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi attım. Arka yüzde bir sıra ters örgü yapıyoruz. Ters örgümü tamamladım. Ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada ayrımlarımızı yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sayarak 2 ilmek örüyorum. Bu kısım ön ayrımımız oluyor. Artırmamı yaptım. 2 ilmek örüyorum. Bu 2 ilmeğin sağından ve solundan bu şekilde gizli artırma yöntemiyle artırmamızı yapıyoruz her ön yüzde. Kol ayrımına geçtim. Kol ayrımı için 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Arka ayrıma geçtim. Arka ayrım için de 19 ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımına geçtim. Kol ayrımı için de 9 ilmek örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini örüyorum. Artırmamı yapıp kalan 2 düz ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Artırmış olduğum ilmekleri de şu şekilde çapraz şişime geçirip ters örüyorum.
Bu sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Şöyle ilmek attığımız sıra ile birlikte 4 sıra örmüş olduk. Ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada ilk model kurulumu da yapıyor olacağız. Şimdi bu kısımlarda nasıl bir artırmayla örgümüzü ilerleteceğiz onu kısaca anlatmak istiyorum. Modelimiz kruvaze bir model. Onun için başta ve sonda kenar kısımlarda da artırmamız olacak. Buradaki artırma dışında. Sıra başında bu 2 ilmeği örüp hemen sonrasında artırmamızı yapacağız. Sıra sonunda da kalan 2 ilmekten önce artırmamızı yapıp bu 2 ilmeği sonra öreceğiz. Başlayalım. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sayarak ikinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek var arada. Onu ördüm. Tekrar artırmamı yapıp 2 artırma ilmeğini örüyorum. Ve diğer yanından artırdım. Dilerseniz bu kısımlara işaret takabilirsiniz. Kol ayrımına geçtim. İlk kurulumu burada yapıyoruz. 5 ilmek örüyorum. Bir doladım. 2 ilmeği sola doğru birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek örmüş oldum. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini örüyorum. Ve diğer yanından artırmamı yaptım. Arka ayrıma geçtim. Burada da 2 model çalışmamız olacak. Öncesinde yine bir 5 ilmek örüyorum. Doladım. Sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bunu da sayarak 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Tekrar doladım. Bir ilmek kestim. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımına geldim. Burada da yine bir 5 ilmek örüyorum. Doladım. İlmek kestim. Bunu da sayıyorum. 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Ön ayrıma geçtim. Bir ilmek örüyorum. Sondaki 2 ilmek öncesinde artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde yine bir işlemimiz yok. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek. Tüm ilmeklerimizi ters örerek ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Artırmamı yapıyorum. 3 ilmek düz ördüm. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini örüyorum ve diğer yanından artırıyorum. Kol ayrımına geçtim. 4 ilmek örüyorum. Şöyle bu yapmış olduğumuz ajura 2 ilmek kala yönlerini çeviriyorum. 2 ilmeğin sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm. Tekrar doluyorum. Buradaki 2 ilmeği de sola doğru birlikte örerek kestim. Kalan 4 ilmeği de örüyorum. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum ve arka ayrıma geçtim.
Bu kez 1, 2, 3, 4 ilmek yine ördüm. Ajura 2 ilmek kala yönlerini sağa doğru çevirdim ve birlikte örerek kestim. Doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği de sola doğru birlikte örerek kestim. Şöyle bakalım. Buradaki kesmiş olduğum ilmek haricinde 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Yine ajura 2 ilmek kala ilmeklerimin yönünü çeviriyorum ve sağa doğru birlikte örerek kestim. Doladım, ortadaki ilmeğimi ördüm, tekrar doladım. 2 ilmeği de sola doğru kestim. 4 ilmeğimi örüyorum. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğim, tekrar artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kol ayrımında 2 ilmeğim kaldı. Yine yönlerini çevirdim. Sağa doğru kestim. Doladım. Ortadaki ilmeğim, doladım. 2 ilmeği de sola doğru kestim. Kalan 4 ilmeği örüyorum. Artırma kısmındayım. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. 3 ilmek örüyorum. 2 ilmek kala artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeği ördüm. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. 2 ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımına geçtik. Modelimizin son ajur sırasındayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ördük. Şöyle ortada ilk ajurumuzun ilmeği ve solundaki ilmek. Bu 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Doladım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Örgüme devam ediyorum. Artırma kısmına geliyorum. 2 artırma ilmeğim. Sağından artırdım. 2 ilmeğimi ördüm. Solundan artırdım. Arka ayrıma geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örüyorum. Tam ortadaki ajurun ilmeğini hizalıyorum. Yanındaki bir ilmek ile birlikte keseceğim. Doladım ve sola doğru kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Doladım. Bu 2 ilmeği sola doğru kestim. Artırma kısmına doğru geliyorum. 2 artırma ilmeğine geldim. Artırmamı yaptım. 2 ilmeği ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımındayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doladım. Ortadaki ilmeği hizaladım. Yanındaki ilmek ile birlikte örüp kestim. Artırma kısmına geliyorum. Artırmamı yaptım.
2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 5 ilmek örüyorum. 2 ilmeğim kaldı. Öncesinde artırmamı yaptım ve 2 ilmeğimi ördüm. Arka yüzü örüp tekrar ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İlk model sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Her iki model arasında da yine bir 6 sıra öreceğiz. Sonrasında ikinci model sıramızı kaydırmalı bir şekilde yapıyoruz. Her iki modelin arasında şu şekilde devam ediyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek sadece her ön yüzde bu artırmalarımızı yaparak devam edeceğiz. Arka yüzde de ters örüyoruz. Başta 2 ilmeğimizi örüp artırmamızı yapıyoruz. 2 artırma ilmeğine geldiğimizde sağından solundan artırarak devam ediyoruz. Yine sıra sonuna geldiğimizde de 2 ilmek öncesinde artırmamızı yapıp 2 ilmeğimizi örüyoruz. Arka yüzde de ters örgü. Bu şekilde 6 sıraya tamamlayalım. İkinci model sıramıza geçelim. İlk model sıramızdan sonra ön yüzden itibaren 6 sıra örmüş oldum. Ön yüzdeyim. İkinci model sıramıza başlıyoruz. Bu sefer ön ayrımlarda da birer tane model başlatacağız. Kolda 2, arkada 3, diğer kolda da aynı şekilde 2 ve önde 1. İlk ilmeğimi de alıyorum. Bu ilmekten itibaren sayıyorum. 2, artırdığım ilmek 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek ördüm. Bir doluyorum. Sola doğru 2 ilmeği kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kestiğim ilmeği de sayarsam 7 ilmek. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini örüyorum ve artırdım tekrar. Kol ayrımına geçtim. Şimdi burada da modelimizi örgümüzün devamında nasıl ilerleteceğiz, nasıl denk düşüreceğiz onu kısaca anlatmak istiyorum. Her zaman bir önceki modelimizin bu ortasındaki ilmeği bu şekilde hizalıyoruz. Yanına 5 ilmek ekliyoruz. Yani buraya kadar gelip buradan itibaren ikinci model sıramızı kurmaya başlayacağız. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Her zaman bir önceki modelin ortasındaki ilmeği hizalayıp yanına 5 ilmek ekliyoruz. Buradan itibaren bir 6 ilmek örüyorum. Şöyle bakayım. Bir ilmek daha öreceğim. Artırdığım ilmek ile 7 ilmek oldu. Doluyorum. Sola doğru bir ilmek kestim. Bunu da kestiğim ilmeği de sayarak 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Şimdi aynı şekilde doluyorum. Bir ilmek kestim. Altı ilmek ördüm. Kestiğim ilmeği de sayıyorum ve bir ilmek de artırdım. Artırma kısmındaki 2 artırma ilmeğini örüp tekrar diğer yanından artırdım ve arka ayrıma geçtim. Arka ayrımda da aynı şekilde bir önceki modelin ortasındaki ilmeği hizaladık. Yanına 5 ilmek ekliyoruz. Burada 6 ilmeğimiz var. Bunları örüyoruz. Altı ilmek ördüm, doladım. Sola doğru bir ilmek kestim. Bunu da sayarak 9 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. İkinci modelim. 9 ilmek. Doladım. Tekrar bir ilmek kestim. Üçüncü modelimde kurdum. Kalan ilmeklerimi örüyorum.
Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımına geçtim. Diğer tarafta olduğu gibi 6 ilmek örerek başlıyorum. 6 ilmek ördüm, doladım. Sola doğru bir ilmek kestim. Bunu da sayıyorum. 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm, doladım, tekrar ikinci modelimi kuruyorum. Bir ilmek kestim. Altı ilmek ördüm. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ön ayrıma geçtim. 7 ilmek örüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5 artırmamı yapıyorum. 6, 7, 8. Diğer tarafla aynı sayıya eşitledik. Şimdi arka yüzü örelim. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm ve artırmamı yapıyorum. Modelime 2 ilmek kalana kadar geldim. Şöyle bakın. Sonrasında 2 ilmeğin yönünü sağa doğru çevirip birlikte örerek kestim. Doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği bu kez sola doğru kestim. Artırma kısmına geliyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Modelime 2 ilmek kalana kadar örüyorum. 2 ilmek kaldı. Yönlerini sağa doğru çevirip kesiyorum. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm. Tekrar doladım. Diğer yandaki 2 ilmeği de sola doğru kestim. Modelime yine 2 ilmek kala geldim. Yönlerini çevirip kesiyorum. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm, doladım. Diğer yandaki ilmeklerimi kestim. Artırma kısmına geliyorum. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Burada da yine aynı şekilde modelime 2 ilmek kalana kadar geliyorum. Kalan 2 ilmeğin yönlerini çevirdim. Kestim. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm. Doladım. Tekrar ilmek kestim. Bu şekilde devam ediyor model. Bir farklılık yok. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir kez daha tekrarlayalım. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm. Tekrar dolayıp diğer taraftaki ilmeği kestim. Artırma kısmında artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğim. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımına geldim. Modeli 2 ilmek kala ördüm. Yönlerini çevirip bir ilmek kestim, doladım. Ortadaki ilmeği ördüm, tekrar doladım. Diğer tarafında ilmeğimi kestim.
Modeli tekrarladım. Artırma kısmına geliyorum. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Ön ayrımdaki modele geldim. Aynı şekilde ilmek yönlerini çevirip kestim, doladım. Ortadaki ilmek tekrar doladım. Bir ilmek daha kestim. 2 ilmek kala artırmamı yapıyorum yine. Kalan 2 ilmeği örüp sırayı tamamladım. Tekrar arka yüzü örelim. Ön yüzeyim. 2 ilmeğimi ördüm. Artırmamı yapıyorum. Model kısmına geliyorum. Model kısmında 3 ilmeğimiz var. İlkini ördük, doladık. Ortadaki ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte örerek kestik. Örgümüze devam ediyoruz. Artırma kısmında artırmamızı yaptık. 2 artırma ilmeği tekrar diğer yanından artırdım. Model kısmına doğru geliyorum. Üç ilmek ilkini örüyoruz. Doladık. 2 ilmeği de birlikte örerek kestik. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yaptım. Yine 2 ilmeği ördüm. Tekrar artırıyorum. Arka ayrıma geçtim. Modele geldim. 3 ilmek var. İlkini örüyorum. Doladım. İkisini de birlikte örerek kestim. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle hızlıca bu sırayı geçmiş oldum. Sıra sonunda artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini örüp tamamlıyorum. Şöyle modelimizin sırasını tamamladık. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İkinci model sıramız da tamamlandı. Şimdi ön yüzden itibaren bir 6 sıra örüyoruz bu kısımda olduğu gibi. Sonrasında 3. model sıramızı yine kaydırarak tekrarlıyoruz. Robomu ilerlettim. Şöyle ikinci model sırasında kalmıştık. İkinci model sırasından sonra ben bir 6 sıra ördüm. Ardından 3. model sırasını kurdum. Ön kısımlarda da, ön ayrımlarda 2. model sırası oluyor. Şöyle nasıl kurdum kısaca anlatmak istiyorum. Videoyu çok uzatmamak adına bu şekilde ilerlettim. 2. model sırasını kurarken başta 9 ilmek ördüm. Sonrasında modelimi kurdum. Yine aynı şekilde bir önceki modeli kendime hizaladım. Yanına 5 ilmek ekleyip o şekilde kurmaya başladım. Sonrasında yine arada bu kesmiş olduğumuz ilmeği de sayıyorduk. 9 ilmek. İkinci modeli kurdum. Kol ayrımında yine aynı şekilde bir öncekini hizaladım. Yanına 5 ilmek ekleyip kurmaya başladım. Yine diğer tarafları da aynı şekilde modelimi kurdum. Diğer ön ayrıma geldiğimde ise artırmış olduğum ilmeği de sayarak 9 ilmek ördüm ve modelimi kurdum. 3. model sırasını tamamladıktan sonra arka yüz örüp ön yüze geçtim ve bir 4 sıra ördüm. Biliyorsunuz her iki modelin arası 6 sıra oluyordu. Sonrasında ön yüzde modelimizi tekrarlıyorduk. Ben bir 4 sıra ördüm. Şimdi robamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Bir de kaç kere artırmışız onu da birlikte saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18. Her ön yüzde toplamda 18 defa artırma yapmışız. Bu şekilde robamız tamamlanmış oldu. Öreceğimiz bu sırada ilk önce kolları tamamlayacağız. Sonrasında kol altını birleştirip beden kısmına geçiyor olacağız. Ön ayrımı örerek geldim. Buradaki başta ve sonda yaptığımız artırmalarımıza devam ediyoruz. Kol ayrımına geçmeden önce bu artırma ilmeklerinin birini bu şekilde ön ayrıma, diğerini ise kola ekliyoruz. Kol ayrımındaki ilmekleri örelim. Diğer artırma ilmeğine kadar. Diğer artırma ilmeklerine geldim. Bunu da yine bir tanesini kola ekledim. Diğerini de arka ayrıma bıraktım. Ve bu kısımdan arka yüze döndüm. Arka yüzde koldaki ilmeklerimizi örerek artırma kısmına gelelim. Kol ayrımındaki 47 ilmeği ördüm ve buradan ön yüze geçiyorum. Son ördüğümüz model sırasından sonra 6 sıramız oluştu. Model sıramızı tekrarlıyoruz. Şöyle birlikte kurulumunu yapalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek ördüm. Bir önceki modelimin ortasındaki ilmeği hizalıyorum. 5 ilmek kaldı. Doladım. Bir ilmek kestim. Bunu da saydım ve 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm, doladım. Modelimi tekrarladım. Aynı şekilde devam ediyorum. Doladım. Bir ilmek kestim. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzü örüp tekrar ön yüze geçiyorum. Burada olduğu gibi modelimizi devam ettiriyoruz. Modelimizden sonra bir altı sıra örüyoruz ve buradaki model sırasını hizalayarak modelimizi tekrarlıyoruz. Bir sırada 4, bir sırada 3 model şeklinde ilerletiyoruz. Kol ayrımını ilerlettim. Şöyle bu kısma başladıktan sonra 1, 2, 3, 4 defa modeli uygulamış oldum. Son olarak 3 model. Ardından şöyle bu kısımdan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüş oldum. Ön yüzdeyim. Öreceğimiz bu sırada ilmek eksiltip arka yüzde kol ucundaki haroşoyu başlatıyoruz. Eksiltmelerimizi 3 ilmekte bir yapacağız. Şöyle baştaki ilmeğimi alıyorum. Bunu da sayarak 3 ilmek ördüm. Şöyle sıradaki 2 ilmeğimizi birlikte örerek bir ilmek kestik. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bu şekilde devam edelim. Toplamda 9 ilmek eksiltmiş oldum. Son olarak ilmek eksilttim. Kalan 2 ilmeğimi örüp arka yüze geçmiş oldum. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi haroşa örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. İpim arkada ve ilmeklerimi haroşa örerek devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Bakın ön yüzde ilk haroşa çizgimiz oluştu. Toplamda 3 haroşa çizgisini tamamlayalım. 3 haroşa çizgimiz oluştu. İlmeklerimizi kapatıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi örüyorum ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Bir ilmek ördüm.
bir öncekini üzerinden atlatarak kapatıyorum. İlmekleri kapattım. Sonda bir ilmeğim kaldı. Bununla da kolun birleştirmesini yapıyoruz. Ön yüzden ikiye katlıyoruz ve bu kısımdan birleştirerek kol altına geliyoruz. Birleştirmeyi tığ ile yapıyorum. Tığım 3 numara. Örgümüzün şöyle köşe kısmından tığımı geçirdim. Buradaki ilmeğimi alıyorum ve bu kısımdan geçirip ilk önce bir zincir çekerek sabitledim. Sonrasında karşılıklı kenar kısımlardan tığımı geçiriyorum ve üçünü birlikte örüyorum. Evet, tırtık kısımları yaptım. Şimdi düz örgü kısımlarına geçiyorum. Şöyle çift olacak şekilde yine karşılıklı batıp tığdaki ilmekten geçirdim. Kol altına kadar işlemi tamamlayalım. Birleştirmeyi tamamladım. Şöyle ön yüze kolu çeviriyorum. Bu şekilde düzgün bir birleştirme yapmış olduk. Bu birleştirme yaptığımız ilmek. Şimdi kol altında onu kesiyoruz. Onu da şöyle yapalım. Sıradaki ilmeğimizi şöyle çevirdik ve ikisini birlikte ördük. İpimi iyice çekiyorum. Bu kısmı sıkılıyorum ki burada bir boşluk oluşmasın. Örgüme devam ediyorum. Düz örerek diğer kol ayrımına gelelim. Kol ayrımına geldim. Artırma ilmeklerinin birini arka ayrıma bırakıyorum. Diğerini ise kola. Diğer artırma kısmına kadar koldaki ilmekleri örelim. Artırma kısmına geldim. Buradaki bir ilmeği örüyorum. Kol ayrımına ekledim. Diğerini de ön ayrıma bırakıp buradan arka yüze örgümü çevirdim. Buraya kadar ilmeklerimizi arka yüzde örelim. 47 ilmeği arka yüzde örüp örgümü çevirdim. Ön yüzdeyim. Artık örgümüze kol ayrımından devam edeceğiz. Videoyu geriye alıp bu kısımdan itibaren aynı işlemleri tekrarlayarak diğer kolu da örüp tamamlayalım. Devam edelim. Diğer kolu da aynı şekilde tamamlayıp ön ayrım ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzü de örüp tekrar ön yüzdeyim. Son ördüğümüz model sırasından sonra 6 sıramız oluştu. Ön yüzde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Artırmalara her iki uçta yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 ilmeği ördüm, artırmamı yaptım. Bir önceki modelimi hizalıyorum. Ortadaki ilmeği 5 ilmek ekledim. 6 ilmek örüyorum. Bir doladım. Bir ilmek kestim. Kestiğim ilmekle birlikte 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Tekrar doluyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bu şekilde kol altına doğru gelelim.
9 ilmek ördüm, doladım, bir ilmek kestim. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu kısmın ayarlamasına bakıyorum. Buradaki ilmeği hizaladık. Yanına 5 ilmek ekledik. Ve bu kısımdan modelimizi kuracağız. Bu tarafta kaç ilmeğimiz kaldı? 2, 4, 6, 8. Bizim 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Şöyle yapacağız. Kol altında bir dolayacağız. Kesmeden de öreceğiz. Bakalım bu şekilde ayarlanacak mı? Doladım. İlmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortadaki ilmeğimizi hizalıyoruz. Şöyle baktığımızda 4 ilmek. Burada da yine doladık. Kesmeden örüyoruz. Bu kısımda ve bu kısımda kesmeden modelimizi kurduk. Örgüme devam ediyorum. Sadece bu kısımda yaptık. Diğer yerlerde aynı şekilde modelimizi tekrarlıyoruz. 9 ilmek örüp yine doluyoruz. Bir ilmek kesiyoruz. Diğer kol altına doğru gelelim. Kol altına doğru geldim. Burada da aynı işlemi uygulayacağız. Son olarak 9 ilmek ördüm. Bir doluyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördüm. Bir doladım. Kesmeden ilmeğimi ördüm. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Modeli hizalıyoruz. Bu kısımda aynı şekilde 4 ilmek bir doladım. Bunu da yine kesmeden ördüm. 9 ilmek örüyorum. Doladım. Bir ilmek kestim. Tekrar bir 9 ilmek. Doladım. Bir ilmek kestim. 6 ilmek örelim. Artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi ördüm. Modelimizin kurulumunu yaptık. Şimdi aynı şekilde model sıralarını tekrarlayarak devam ettiriyoruz. Her iki uçta artırmalarımıza devam edelim. Bu kısmı biraz daha ilerletelim. En son yaptığım model sırasını tamamladım. Ardından 6 sıra örüp ön yüze geçtim. Toplamda şişimizde 151 ilmek var. Artık başta ve sonda artırmalar yapmıyoruz. Artırma kısmımız tamamlanmış oldu. Artık örgüme sıradaki model sırasından devam ediyorum. Buradaki ilmeği hizalayıp yanına 5 ilmek ekleyeceğim. Bu kısma bir model çalışacağım ve sırayla kaydırmalı bir şekilde modelimi kuracağım. Modelimi tamamladıktan sonra da yine bir 6 sıra, sonrasında buradaki sırayı takip edip aynı şekilde tekrarlayacağım. Son olarak artırma kısmını tamamladıktan sonra kol altından itibaren ikinci model sıramı uyguladım. Toplamda 4 model sırası uyguladım. Tıpkı kolda yaptığımız gibi. Son model sırasından sonra da şöyle bu kısımdan sayalım. 2, 4, 6 sıra ördükten sonra arka yüzde haroşa başlatıp 3 haroşa çizgisi olana dek ördüm. Sonrasında da ilmekleri kapattım. Örgümü çevirdim. İyice bu kısmı detaylandırmak istiyorum ki aklınızda bir soru işareti kalmasın. Burada ikinci model sıramı çalıştım. Kol altından sonra beden kısmında 6 sıra ördüm ve bu kısımda gördüğünüz gibi
bir model daha başlattım. 3. model sırasını ördüm. 6 sıra 4. model sırası. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi kenar kısımların yapımına başlıyoruz. Bunun için de tığım 3 numara. İlmeklerimi kapatarak geldim ve ipimi kesmedim. Bu kısımdan devam ediyorum. Son kalan ilmeğimle devam ediyorum. Şöyle tırtık kenardan battım. Bir ilmek aldım. Sonrasında bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir önceki almış olduğum ilmek içerisine batıyorum. Bir de bu kenar kısımdaki tırtığa ve bir ilmek alıp ikisini içerisinden geçiriyorum. Ardından tığdaki iki ilmeği birlikte ördüm. Tekrar soldaki bu ilmeğe tığımı geçirdim. Kenar kısmı battım. İlmeğimi aldım. İkisinden geçirdim. Ardından bu iki ilmeği birlikte ördüm. Soldaki ilmeğe tığımı geçirdim. Bu kez kenar kısımlara geliyoruz. Buraya da şu şekilde bu 2 duran ilmeklere şöyle batacağız. Batıyorum. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten ilk önce geçirdim. Sonra iki ilmeği birlikte ördüm. Bunu yaparken buradaki ilmeğimizi 1 santim kadar uzatıyoruz ki kenar kısım kasmasın. Buna dikkat edelim. Şöyle düz kısmı bitirdim. Ta ki artırmalarımızın bittiği noktaya kadar geldim. Burada bir bağcık çalışmamız olacak. Onun için de şu kısma, şu ikili battığımız ilmek kısmına arkadan şöyle ilmek arasından batıyoruz. Önce bir arkaya doğru sabitleme yaptık bu kısmı. Sonrasında zincir çekmeye başlıyoruz. Çok sık olmayacak şekilde 70 zincir çektim. Sonrasında her zincir yuvasına bu şekilde batıyoruz ve tığdaki ilmekten aldığımız ilmeği geçiriyoruz. İlmeği aldık, tığdaki ilmekten geçirdik. Şu şekilde ikisini birlikte yapabiliriz. Elimiz alışınca zincire batıyoruz, ilmeği alıp tığdakinden geçiriyoruz. Bağcığı tamamladım. Şimdi yine kenar kısımdan devam edeceğim. Şöyle şu kısma geçmek istiyorum önce. Biliyorsunuz arkadan bir ilmeğe batmıştık. Yine o ilmeğe battım ve kaldığım kısımdan bu ilmeğe yine tığımı geçiriyorum. Ardından bu kenar kısma ilmeğimi aldım. Tığdaki ilmekleri de birlikte ördüm. Bu kenar kısımdaki tek püf noktası tığdaki ilmeğimizi gevşek tutmak. Yaka kısmına kadar gelelim. Bu kısmı tamamladım. Şimdi yakaya geçiyorum. Yaka kısmında da bir ilmek
şöyle atlıyoruz, diğerine batacağız. Bakın aradakini atladım, diğerine batıyorum. Şöyle sadece ilmeğine ve aynı şekilde örüyorum. Bunu atlıyorum, diğerine. Bunu atlıyorum, diğerine. Yaka kısmını da bu şekilde tamamlayalım ve diğer tarafları da bu uç kısma kadar, sonrasında devam edelim. Kısmı tamamladım. Son olarak tığdaki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu kısmı iyice sıkılayıp ipliğimi kesip iç tarafta gizliyorum. Kenar kısmı tamamladık. Bakın yakamız ne güzel toparlandı. Burada eğer bir kasma gibi bir şey hissediyorsanız, bu kısma geldiğinizde özellikle başlangıçta her ilmeğe o zaman bu işlemi uygulayın. Birer ilmek atlamadan. Buna dikkat edelim ki bu kısım kasmasın. Gördüğünüz gibi ben ilmekleri uzatarak birer ilmekte atlayarak ördüm ki buradaki formun aynısı olsun diye. Aksi takdirde bu kısım daha sıkı duracaktı. Siz de ilmeklerinizi uzatarak bu şekilde birer ilmek atlayarak yapın. Aynı şekilde olacaktır. Modelimize bu kısımda bir bağcık daha çalışacağız. Şimdi bunu güzelce hizalayalım. Hırkamızın formunu vererek tam koltuk altını hizalayarak güzelce katlayalım. Şöyle ben hizaladığımda tam bu kısma bir bağcık çalışıyor olacağım. İlk önce tığıma bir sabitleme yapıyorum. Tam hizaladığım kısım şurası. 1, 2, 3. model sırasında tam şu kısım. Şu kısma tığımı geçirdim. İlmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmek ile birlikte ördüm ve bu kısma sabitlemiş oldum. Diğer bağcıkta olduğu gibi zincir çekip bağcığımı örüyorum. Bağcığı tamamladım. Son olarak zincirimi çekip sıkıladım. Biraz mesafe bırakarak ipliğimi kesiyorum. Ardından tam arka yüzden şu kısımdan, dibinden yani ipliği arkaya çekiyorum. Diğer ipliğimi de yine bu taraftan arkaya çekiyorum. Şöyle ikisini bağlayalım. Bu kısım düzgünce sabitlensin. Kalan ilmeklerimi şöyle ilmek aralarından tığımla alarak gizliyorum. Fazla olan ipliklerimi de kestim. Bakın böyle görünüyor. Bağcıklar da bu şekilde tamamlandı. Nakış kısmında 2 tane renk kullanacağım. Biri ekru, biri de şöyle bir yeşil renk. Siz dilediğiniz renklerde nakışını yapabilirsiniz. Yapacağım çiçekleri şöyle konumlandıracağım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane çiçek nakışı yapacağım. Şu kısımlarda yapraklar olacak. Çiçeklerin yapraklarını da tam bu modelleri hizalayarak karşısına yapıyor olacağız. Şöyle tam bu kısmı hizaladım ve 1, 2, 3 ilmek sonrasından batıp ön yüze çıktım. Ardından ipimi sola doğru aldım. Aynı yerden batıyorum ve 2 ilmek sonrasından çıkıyorum. Şu şekilde hemen dibinden
Tekrar battım ve yaprağımı sabitledim. Aynı yerden arka yüzden tekrar çıkıyorum. Bu kez de sağa doğru bir yaprak çalışması yapıyorum. Yine 1-2 ilmek atladım. Şöyle ipimi çekip dip kısmından batarak yaprağımı sabitliyorum. Tekrar orta kısma döndüm. Ve sap çalışmasını yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Hemen önündeki boşluktan çıktım. Buradaki yuvarlak oluştu, görüyorsunuz. Bu kısma batıyorum ve 2 sıra üstten çıkıyorum. Bunu iyice çekiyoruz. Bir kez daha yaptığımda yeterli olacaktır. Hafif sola doğru ve tamam. Şöyle bir sonraki ilmek içerisine batıyorum ve arka yüze geçiyorum. Bu şekilde tamamlandı. Bu kısımlara tekrarlayalım. Yaprak ve dal kısmını tamamladım. Çiçek kısmına geçiyorum. Tam bu iki dal arasını hizalıyorum. Bu kısma çiçeğimi çalışıyorum. Yine şöyle orta kısımdan ön yüze çıktım. Dalın hemen dibinden batıyorum ve şöyle 2 santim kadar yukarısından çıkıyorum. Tekrar ortaya, sonrasında yine aynı şekilde 2 ilmek, sonrasına tekrar ortaya, yine 2 ilmek, sonrasına tekrar ortaya ve burada da 1 2 3. sıradan çıkıyorum ve orta kısma batıyorum. Şöyle aynı ölçüde olacak şekilde 5 tane çizgiler hazırladık. Bunların aralarından geçerek çiçeğimizi oluşturacağız. Bu kısımdan çıkıyorum. Bunu atlıyorum. Sıradakinin altından geçtim. Bunu atladım. Buradan geçtim. Çektim. Bunu atlıyorum. Bundan geçtim. Birini atlıyoruz. Diğerinin altından bu şekilde geçiriyoruz. Bunu atladım. Buradan geçiyorum. Bunu atlıyorum. Yine aynı şekilde buradan. Bunu atlıyorum buradan. Ta ki bu çizgiler kaybolana kadar işleme devam ediyoruz. Çizgiler kaybolup çiçeğimiz tamamlandı. Şöyle dibinden tam arka yüze geçip sabitliyorum. Nakış kısmını tamamladım ve modelimiz hazır. Çok şık bir model elde ettik. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, model hakkında da yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi diğer yaşlara nasıl örebiliriz kısaca bahsetmek istiyorum. Modelimizi 49 ilmek ile başlamıştık. Bu 1-1,5 yaş için uygun ölçüler. Eğer 2 yaş için örecek olursak şu şekilde ön ayrımlar hariç kol ve arka ayrıma ilmek eklememiz lazım. Başlangıç sayımıza ekliyoruz. İkişer şekilde kolları dağıtıyoruz. 4 ilmeği de arka ayrıma ekliyoruz. Bu şekilde 2 yaşa başlamış oluyoruz. Buradaki artırma kısmını da 3
3 artırma daha fazla yapıp robayı tamamlıyoruz. Sonrasında kol kısmına geçiyoruz. Kol kısmına geldiğimizde biz 4 model sırası çalışmıştık 1-1,5 yaş için. 2 yaşta 2 model sırası daha fazla çalışıyoruz. Yani 6 model sırası. Yine aynı şekilde beden kısmında 6 model sırası çalışıp 2 yaş için modelimizi örebiliriz bu şekilde. 3 yaşa da ilmeğin dağılımını da şu şekilde yapacağız. Bu kez kol ayrımlarına 4'er ilmek ekleyeceğiz. Arka ayrıma da 8 ilmek. Sonrasında roba kısmına geldiğimizde de yine roba kısmını 1,5 yaş olan buradaki artırma sayısına 6 artırma daha fazla artırıp robayı o şekilde tamamlayalım. Sonrasında kol kısmına geçtiğimizde de 6 model çalışması yapacaktık 2 yaş için. Bu kez 2 model sırası daha ekleyip 8 model sırası çalışalım. Sonrasında kolu tamamlayıp beden kısmında aynı şekilde 8 model sırası tamamlayabiliriz. Şimdi buradaki kruvaze görüntüyü, buradaki artırmayı nasıl ayarlayabiliriz? Onu da anlatmak istiyorum. 2 yaş ve 3 yaş için. Artırmalarımızı kolu bitirdikten sonra biliyorsunuz devam ettik. Yine siz de aynı şekilde devam ediyorsunuz. Şuradaki model kısmı bizim için önemli olan. Şöyle hizalayacağız, katlayacağız örgümüzü. 2 model olacak şekilde bu kısmı hizalıyoruz. Buraya kadar artırdık mı tamamdır. Sonrasında düz olarak ilerleyip modelimizi tamamlıyoruz. Modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.